Emel'le Çıralı'dayız. Sualtı video klibi çekiyoruz Emel'in bir şarkısı için. You are born whole, you are complete. You have forgotten. This is the offer for you to come back, for you to ground inside within your center to your heart. This is the offer for you to come back home to yourself, to life, to love. Dün bir deneme çekimi aldık aslında. Yani renkleri görmeye çalıştık. Renklerin suyun altında nasıl göründüğünü anlamaya çalıştık. Bugün de ilk çekimleri alıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Ankara'dayım ben. Ben Türkiye'de yaşamıyorum bir süredir. Ben Ankara'da yaşıyorum. Olimpos'a geldik. Biraz önce az kalsın OnlyFans'çı sanılmak üzereydik jandarma araba sürücülerimiz tarafından, yani otostopa bindiğimiz araç tarafından. Biz şimdi ta şeye kadar gidiyoruz. En iyice kadar. Doğru mu? Evet, şu kayalıklar var ya, oraya kadar gidiyoruz biz. En sonuna gidiyoruz sahile. Çekimlere başladık. Hemen ne diyorsun? Nasıl gidiyor? Güzel, keşifli gidiyor hala. Keyifli bence. Ben biraz hareket etmekte zorlanıyorum kumaşlarla ve ağırlıkla. Şu an hala kumaşların suyla birlikte olduğundaki böyle ağırlığını ve dinamiğini nasıl kontrol etmeye çalışıyorum. Güzel. Bence su ve kumaşlar bir araya gelince çok güzel görünüyor burada. Şuraya bak. Tada! Öyle. Bunu şimdi dans ile birleştirme. Evet. Bedenle birleştirme Evet, kısmı. bedenle birleştirme kısmı. Ben bu konuda biraz zorlanıyorum açıkçası. Ama olduğu kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. İlk gün çekimlerini bitirdik. Yani keşfetmek üzerine olduğu için biraz zorlayıcı oldu ama eğlenceli oldu. Ben eğlendim. Bilmiyorum, Emel biraz yoruldu gibi ama. Ben de eğlendim aslında. Sadece sonuçların dilediğim gibi olabilmesi konusunda soru işaretlerim var. Ama bakacağız. Ya en azından ben korkularımın gerçekleşmemesine, yani üşümüyor oluşu çok sevdim. Yani Ekim'in sonunda olduğumuzu düşününce üşümekten çok korkmuştum.
Ama suyun içinde de duruluyor. Sudan çıktıktan sonra da üşümeden durabiliyoruz. Biraz zormuş. Yani o kumaşları açmaya çalışmak suyun içinde zormuş. Daha 2 günümüz daha var. Bazen güzel şeyler için zorlanılıyor ve bu çok iyi. Ya örnek videoları Hayat izleyince çok kolay olabilirmiş gibi gelmişti bana. Yani yapılmış örnekleri izlerken ama kendim de denedim. Zor o kumaşlarla uğraşmak. Boyutlarıyla alakalı olabilir diye de düşündük. Yarın biraz daha kısaltacağız kumaşları. Bugün öğrendiklerimiz üzerinden modifikasyonlar yapıp yarın daha iyi bir sonuç alacağımıza. Nasıl hissediyorsun Emel? Yorgun musun? Yorgun değilim şu an. Çok iyiyim aslında. Bayağı iyiyim. Böyle tırmanıyor olmak ve şu an çok güzel bir rüzgar esiyor olması ve havada çok güzel ıhlamurumsu, çiçeğimsi bir koku var. Canlı ve mutlu istedim. Ben de sana sorabilir miyim? Sen nasıl hissediyorsun? Ben aslında biraz yorgun hissediyorum ama tam bahsettiğin o ılık rüzgar benim burnum tıkalı galiba. Kokuyu alamıyorum. Genel bir güzel hissediyorum ya. Burada olmak gayet güzel. Olimpos Çıralı tercihinden çok mutluyum. Çekimlerde 2. gün. Dün gece biraz dersimize çalıştık. Bakalım bugün nasıl sonuçlar alacağız. Ben bu tarafa geçtim. Köpeği de bir tanıtayım istedim de gelmedi bu sefer. Emel'in korkulu rüyası. Evet, mesela o köpeği yani çok dışarı çıkamayacağı bir yere koysalar zalim ben. Evet, çekimlerle 2. gün için bu tarafa tekrar gidiyorum. Evet, dün biraz dersimize çalıştık. Hazırlıklar yaptık. Ve aslında kalkıştığımız şeyin de zor bir şey olduğunu yeni öğrenmiş olduk. Yani deneyerek öğrendik. Sonra biraz daha araştırınca da bununla alakalı kurslar, okullar, sertifikalar olduğunu öğrendik. Evet, ama biz her zamanki gibi do it yourself kind of people olarak giriştik bakalım. Bu bir öğrenme biçimi bir taraftan. Ve yani Bazı insanlar deneyerek, deneyimleyerek öğreniyor. Biz böyle bir şey görmüştük bir tane eğitimde. İşte dinleyerek öğrenme, deneyerek öğrenme gibi farklı öğrenme çeşitleri var ve herkes bunun karması da olabiliyor. Biraz deneyerek öğrenme hali oldu bu. Ben biraz öyle bir insanıyım bence. Bilmiyorum, sen nasıl birisin? ben de genelde yaparak öğreniyorum galiba. Yani deneyerek öğrenmek o olmuş Aynen, oluyor. evet. Eğer ki birisi bana öğretiyorsa veya kendim deniyorsam öğrenebiliyorum. Yoksa okuyarak veya izleyerek çok da öğrenemiyorum Tam kendim oturmuyor uygulamadan. yani. Evet, içselleştirmek zor oluyor. Bakalım o zaman öğrendiklerimizi ne kadar uyguluyor olacağız. Çekimlerde 2. günü bitirdik. Nasıl gidiyor sence Emel çekimler? Öncelikle sen hep bana soru sorarak bak. Emel ne diyorsun? Nasıl gidiyor? Nasıl hissediyorsun Emel? Yorgun musun? Bence çekimler iyi gidiyor. Bugün çok daha iyiydi. Yani birazcık daha nasıl çalışmamız gerektiğini çözdük. İstediğimiz gibi sonuçlar, görüntüler elde edebilmek için. Bir taraftan da pratik yapmak gerekti. Yani mesela su altında nasıl hareket edebilirim ve kumaşlarla nasıl hareket edebilirim ve bunu kameraya nasıl yansıtabiliriz gibi sorular üzerine daha çok çalışmış olduğumuz için bugün güzeldi. Umutluyum. Dün umutsuzdum birazcık. Bugün çok daha umutluyum.
Tabii görüntüleri de merak ediyorum. Göreceğiz. Tam sabah dediğimiz gibi oldu aslında. Deneyerek öğrenmiş gibi olduk gibi geldi bana. Ben şu an sabah ne dedim? Sabah yaptığımızı asla hatırlamıyordum. Şu an hatırladım. Evet. Aynen. Bence mesela başka biri şu an su altı çekimi yapacağım dese ona verecek tiplerim, ipuçlarım olabilir. Ya da ben bir dahaki sefere böyle bir şey yapacak olursam çok daha iyisini, daha iyi hazırlıkla yapabilirim gibi hissettim ben bizim bu birkaç günkü uğraşımızın ardından. Senin için Ben de aynı şekilde ya. Yani direkt su altına dalış çalışıyormuşum gibi de hissettim. Farklı formlarda nasıl su altında olunabilir onu deneyimlemiş oldum. Aynı şekilde birisi dese su altında böyle bir projem var çekeceğim dese ben de biraz daha deneyimli gidebilirim yanına. Öyle ben de meraklıyım. Keyifli olacak bu akşam dediğin gibi biraz daha umutlu uyuyor olacağım diye düşünüyorum projeye dair. Yarın içinde yine bugün çektiğim şeyler üzerinden kafa yorarak, hazırlanarak, planlayarak, böyle niyetimizi belirleyerek gidiyor oluruz muhtemelen dün yaptığımız gibi. Bu çok güzel çalışıyor. O yüzden yarını da dilerim aynı şekilde verimli ve güzel kullanabiliriz. Sabah daha erken evden çıkabilmeyi hedefliyorum yarın için. Ama giderek zaten erkene gidiyor. Evet, o yüzden mesela bu sabah 6.30'da uyandığımda geri uyudum. Aslında uyanıktım. Yarın mesela öyle bir saatte uyanırsam tekrar uyumamayı başaracağıma güveniyorum. Bunun haricinde şuradaki sarılı, yeşilli sonbahar ağaçları çok güzel görünüyor. Hadi bakalım yarın umarım ki çekimleri içimize sindire sindire bitiririz. Son günde yani artık aslında buradan gideceğimiz günde biraz keyfine Tatil bakarız yapabiliriz. buranın. Güzel olacak. Niyet hem iş hem tatildi. O tatil kısmına da zaman olur umarım. Ve her halükarda bu bence çok güzel oldu. Böyle şeyler deneyip yöntem buluyor olmak ve bir tık iyileştirebiliyor olmak falan çok güzel. İyi hissettirdi bana genel olarak. Büyük bir kez geldi. Pıs 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 pıs. Alo aşkım. Çıralı'daki son günümüzdeyiz. Dönüş yolundayız. Biraz koşturmalı bir 4 gün oldu. Dün de fırtınadan dolayı çekim alamadık. O yüzden aslında şimdi gideceğiz. Biraz daha çekim alacağız. Sonra da dönüş yoluna doğru geçiyor olacağız. Yarın öğlen de Emel çalışmaya başlıyor olacak. Zaten bütün bu cebelleşme hali biraz da bu tür durumlardan kaynaklanıyor oldu. Yani yeteri kadar zamanımız olamadı hayatın gerçekleri dolayısıyla. Ama yine de keyifliydi ya. Böyle. Hayatın gerçeklerine. Evet keyifliydi tabii ki. Sadece daha uzun kalabilseydik. Çok güzel olurdu. Hem biraz da dinlenebiliyor olsaydık. Evet, böyle sabah kalkıp güneşin altında kitabımızı okup kahvemizi içerken kedi olayımız yanımızda takılsaydı falan. Böyle sabahlar sakin sakin koşturacak bir şey olmadan geçirmek çok tatlı olabilirdi. Ama okey. Meşhur kedimize geldi. Şimdi az sonra buradan otostop çekiyor olacağız. Sevil'i de kendimle göstereyim o zaman. Çünkü Sevil senin çok yakın bir dostun. Aynen benim buradaki su kaynağım. Su ile besledin. Çekimleri bitirdik artık dönüş yolundayız. Emel'de bu bölümü çekmekteki niyetim bir yandan da hayat uğraşına dair bir sohbet etmekti. Yani çünkü genel olarak da bu kanal benim yaşam arayışım üzerine kurgulansın istiyorum ve benzer arayışta olan insanlarla da ne yapıyorlar, nasıl buna çözüm buluyorlar, hayatlarını nasıl bir doğrultuda sürdürüyorlar gibi bir sohbet etme de içeriyor bu arayışım. Sadece kendim değil, çevremde de birçok insanda benzer durumları hissediyorum, fark ediyorum. Aslında yapmak istedikleri şeyle yapmak zorunda oldukları şey birebir örtüşemeyebiliyor. Özellikle de alternatif hayatlar arayan insanlar için. Yani bir ofis hayatı düşlemeyen bir insan için yolunu, rotasını bulmak biraz daha zor oluyor sanki. Mesela ben
endüstri mühendisliği okudum. Ondan sonra ziraatte yüksek lisans yaptım. Video çekmeyi seviyorum. Ama şu anda seyyar satıcıyım. Ve bundan sonra ne yapacağım konusunda da çok net fikrim yok bir ölçüde. Yani bir noktada bir yerleşik hayat düşlüyorum. Ona giden yolu oluşturmaya çalışıyorum. Bu seyyar satıcılık da aslında ona dair bir uğraş. Onun imkanlarını oluşturmak için giriştiğim bir uğraş. Sende bu nasıl işliyor? Çok fazla ilgilendiğim şey var ve hepsini de denemek istedim ve ileriyi de düşünmedim açıkçası geçmişte seçimler yaparken. Yani o anda ne mümkün, uygun ve bana iyi hissettiriyor, canlı hissettiriyor, görünüyorsa ya da merak uyandırıyorsa para kazanma kanalı olarak onu seçmeye yöneldim. Bunun sonucunda da birbirinden farklı bir sürü alanda deneyim kazanmış oldum. Ama belli bir noktada da şeye dönüştü. Hani bu başta keyifliydi. Çok fazla farklı şey yapabiliyor olmak ve besleyiciydi. Ama sonrasında şöyle bir nokta geldi. Ben dikkatimi ve böyle varlığımı, günlerimi, saniyelerimi kaça bölüyorum'a dönüşüyor bu olay. İşte iktisat okudum. Ama bir taraftan işte dans ettim hep yazı yazdım, işte hep ellerimle bir şeyler yaptım, işte resim çizdim, şarkı söyledim, müzik yaptım. Bunların da bir tanesini seçmedim. Hepsini yapmaktan keyif aldığım için hepsini yaptım. Bir taraftan yoga eğitmenliği yapıyorum. Yani 10 senemi o yola adadım aslında. Eğitmen olmak için değil ama ben o yolun yolcusu olduğum için. Onu da denedim mesela. O da çok içime sinmedi bir noktada kimi açılardan. Şu anda da başka bir iş yapıyorum tamamen alakasız. Ekonomik kısmı sağlayabilmek için. Mesela eskiden bir şeyleri aynı anda 5 tane şey yaparken müziğe de daha az çaba ve dikkat veriyordum. Ama şu an mesela müzik, hareket, ifade o alanlara daha fazla, oradaki projelerim daha canlı ve daha büyük. Çünkü azalttım mesela böldüğüm dikkati. Yani bir noktada şuna çıkıyor aslında istediğimiz o hayatı kazıyıp var edebilmek için illaki bir yere gün be gün enerji ve çaba harcamamız gerekiyor'ya dönüyor olay. Ben de şu anda şeye dönüştüm mesela yoga daha isteyerek yapacağım bir şey ama daha az kazandırıyor ve daha az stabil. Bunlar yerine şu anda daha stabil ödeme yapacak ve kafamı kurcalamayacak rutini olan ve daha robotik bir yerden yapabileceğim bir iş seçiyorum. Bu normalde psikolojik olarak iş standardı düşük bir şey olarak düşünürdüm bunu. Ama orada düşük standartı kabul etmek müzik kısmına daha fazla alan açıyor mental olarak. O yüzden bunu tercih ettiğim bir yere geçtim. Yani aslında hayat dinamiklerim değiştiği için öbürü bende artık çalışmıyor oldu. İlerisi için bir gün tamamen müzikten kazanmak mı yoksa en böyle yakın uzak hayal olarak ne var? Yani uzak hayal bilemem. Hiç öngöremediğimiz bir yerlere dönüşebilir ihtimalini hep açık tutmak daha iyi geliyor bana galiba. Şu anda en yakın süreçte sanırım konserler yapabilmek ve dans edebilmek. Bu ikisini bir şekilde harmanladığım ve ifadem olan müzikleri insanlarla karşı karşıya söyleyip onun üzerinden kontak kurabildiğim şeyler üzerinden para kazanmak. Yani aslında belki turneler yapabilmek, konserler yapabilmek ve müzik üzerinden mobil olabilmek ve insanlarla buluşabilmek. Tabii ki bunun ne kadar zamanda ve ne kadar mümkün olduğunu bilemem. Ben bunun için elimden geleni yapacağım sadece. Bildiğim şey bu. Sonrasını göreceğiz gibi. Uzun vadede de bilemiyorum. Sanırım uzun vadede sanat ve ne ifade etmek istiyorsam onu ifade etmeye ve onu iyi bir şekilde yapmaya çalışmak. Ardından da sanırım bir noktada böyle bir arazi, bir toprak parçası üzerinde bir buluşma ve zaman zaman da kozama çekilebilmek için bir yaşam alanı kurabilmek hayalim var. Ki istediğim zaman doğada olabileyim, istediğim zaman şehirde olabileyim gibi bir şeye ihtiyacım olduğunu görüyorum. İlerisi için bunu var edebilmek gibi bir niyetim var. Yani keyifliydi. Çıralı'da 4 gün mü geçirmiş olduk? 4 gece 5 gün geçirmiş olduk. O da keyifliydi aslında. Biraz daha zamana ihtiyacımız vardı sanırım. Bence evet. Yani ideali için. Tam aslında söylediğin şekilde hayatı idame ettirmek için yaptığın iki işin arasında bir zamanı kurtardık.
Ve o zamanda da bu mevzuyu var etmeye çalıştım. Evet aslında ben bir işten bir işe geçerken burayı hem böyle şehirden çıkıp topraklanma hem de bir taraftan müzik için çalışma alanı olarak hayal etmiştim. Ama tabii ki 4 gece 5 gün bunun için yeterli olmadı. Çünkü biz çekimleri bile tam olarak yetiştiremedik. Biraz fazla elektriklendik, hatta topraklanmak yerine sanki böyle Evet. en son cayır cayır yanıyordu gibi beyinler hissettim ben biraz. Evet sahilde. Ama yine de güzeldi bence. Yani konuştuğumuz ve söz verdiğimiz bir şeyi yerine getirmiş olduk. Bence bu önemli bir şeydi. Biz zaten seninle bayağı bir süredir böyle bir şeyler çekmeyi çekelim. konuşuyoruz. Arada Ergin Güney Amerika'ya gitti ve geldi falan biz bunu konuştuğumuzdan beri. Bugün yapabilmiş olduk bunu. Aslında zaten o yüzden de bugün yapabilmiş Evet. olduk. Yoksa yine yapamıyorduk gibi bir Evet. şeyde en azından burada deneyebiliriz dedik. Denedik Evet, de bence evet. güzel bir şeyler de çıkacak. Evet, böyle istediğimiz şeyi yapmak için çabaladık ve aslında keyifli. Yani o mesela elektriklenmeler olsa bile anlık olarak yine de çok okey bir 5 gündü ve sevdiğim bir şey için çabalıyor olmak da zaten insanı topraklayan bir şey. Belki bugünün koşuşturmasında bunu hissetmiyoruz ama böyle gidip eve veya bir odaya bir yere oturabildiğimizde bunu hissedeceğimizi düşünüyorum. Yani bu iyi hissettiren bir şey. Ya benim açımdan da özellikle özlediğim bir şeyi tekrar yapmış oldum. Birileriyle beraber üretimde bulunmak. Yani video süreçlerini normalde üniversitedeyken ve üniversite sonrasında hep bir kolektifle var etmeye çalışmıştık. Ve bu kolektif çalışma şekli aslında bu sefer küçük bir Evet. kolektif olmuş olduk, Evet, ilk olsun. kişilik. Yine de connection, bağlantıyla ilerleyen bir şey oldu. Yani beyin fırtınaları ve o sürecin işleme halini oldukça seviyorum kendi adıma. O yüzden Evet. keyifliydi ya. Evet bir de yani suyun içerisinde geçirmemiz gereken bir işti. O yüzden çok güzeldi yani yorulduk evet bedenlerimizin böyle çok yorgun olduğu zamanlar oldu. Ben bugün de çıktığımızda sudan böyle yoruldum falan hissettim. Ama mesela şu an çok iyi hissediyorum çünkü bedensel efor da iyi geliyor, suda olmak da iyi geliyor. Böyle bir sürü güzel şey birleştirmiş olduk o yüzden